Daha önce yengeç mantalitesi diye video yapmıştım. Orada yengeçlerin birbirine nasıl düşman olduğunu, bir tanesi kötü durumdaysa diğeri de kötü durumda olsun diye nasıl sepetin içerisine çektiğini anlatmıştım. Deniz kabuklularıyla aram çok iyi değildir. Ama belgesellerini izlemeyi severim. Hatta biraz daha genişleteyim. Hiç ışık görmeyen, böyle okyanusların dibinde yaşayan, renksiz ya da beyaz renkteki canlılar üzerine 8 saat belgesel izlemişliğim var. Tabii ki ahtapotlar ve zekası, kavanozu içeriden açabilmesi falan, bayılıyorum böyle şeyler ama bu videonun iki misafiri var. Birincisi ıstakozlar. Istakozlar niye benim için önemli? Çünkü ıstakozlar aslında çok ilginç canlılar. Nasıl? Şimdi ıstakozların dışında bir kabuk var biliyorsunuz. Sert bir kabuk var. Bu kabuk ıstakoz büyüdükçe genişlemiyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Istakoz bunun içinde hapsoluyor. Dolayısıyla ıstakoz büyüdükçe ve bu kabuğun içerisinde sıkıştıkça o kabuktan çıkıp kendini o yumuşak bedeniyle, ki hasar görmeye çok açıktır o anda, bir kayalığın içerisinde böyle saklanabileceği bir yere sokup tekrardan kabuk oluşturmak zorunda. Ve o kabuk yeniden oluşana kadar bir riske giriyor. Ama ya o riske girecek ve kabuğunun içerisinden çıkıp yeni kabuğunu oluşturacak ya da kendi kabuğunun içerisinde konfor alanında ölecek. İşte bu videonun birinci konu ıstakoz, ikincisi ise dünyanın en güçlü canlısı. Gelin görelim bakalım bu iki deniz canlısından biz neler öğreneceğiz. Hoş geldiniz. Daha önce konfor alanınızda ölmek diye video yapmıştım. Hatırlarsanız neydi konfor alanı? Kendinizi hayatta bir yere kadar getirirsiniz. Dersiniz ki yani burası iyi, çok başarılıyım, burası harika, artık daha çok yorulmaya gerek yok. Boş ver, ben artık bu şartlarda ölebilirim. Daha iyisine gerek yok. İşte buna biz konfor alanı diyoruz. Ama bazı insanlar çok iyi bir yere gelmese dahi ailesinin kendine sağladıkları veya yaşamın kendisine kolayca verdiği pozitif ya da negatif herhangi bir şeyin içinde yaşıyorlar. Hayat şartları çok kötü olabilir. Sadece isyan ediyor. Böyle hayat mı olur? Öyle lanet olsun, böyle lanet olsun. Ama konfor alanında ölüyorsun. Pozitif de olsa, çok iyi durumda da olsan, babasından belli bir miktar para kalmış ve miras olarak diyelim ki, ve bu paranın dışına çıkmıyor. Geliştirip bir şey riskine girmiyor. Hayatta özellikle ilişkilerinizde ve yaşarken bazen bir şeyler iyi gidiyor olabilir. Yani çok hoşlandığınız birisiyle tanıştınız. İlişkinizin başlangıcı güzel. 2-3 ay geçti. Cicim ayları falan filan bitti. Ve siz o ilişkiye konuşacak yeni bir şeyler katmıyorsanız, kendinizi geliştirmiyorsanız bir gün onun sizden sıkılma ihtimali farkına varırsınız. İşte orada aslında kıskançlık devreye giriyor. Yani ben kendimi geliştirmeyeyim, başkalarıyla da hiç vakit geçirmesin ki benim sıkıcı olduğumu anlamasın. İşte ıstakozun kabuk değiştirme olayı bu. Dolayısıyla siz eğer ki hayatta, ki bu dönemlere İlber Ortaylı son kitabında İlber Hocam ayırmıştı. Ben de size bir başka videoda ayırmıştım. Bu videoda farklı bir ayırma yapalım. 17 yaşınıza kadar bir kabuğun içerisindesiniz. Bu kabuğu aileniz veriyor. 18 ile üniversite bitene kadar, yani hadi diyelim ki biraz da benden olsun 23 yaşına kadar 5 yıl boyunca ikinci kabuğa geçmeniz gerekiyor. Çünkü artık aileniz yanınızda değil, üniversitede kimse sizi pamuklara sarıp sarmalamıyor, hayatın gerçekleri başlıyor. 23 yaşında ikinci kabuğu terk etmeniz gerekiyor. Neden? Çünkü iş hayatına atılacaksınız. Artık böyle olmadığını biliyorum. Birçok arkadaşım bunu yapmıyordur %100 ama babanızdan gelen harçlıkla değil, kendi kazandığınız parayla kabuğunuzu yapmanız gerekiyor. O kabuğun malzemesinde kendi kazandığınız para, emek, kültür, insan ilişkileri olması gerekiyor. O kabuk size nereye kadar yetecek biliyor musunuz? Taş çatlasın 30 yaşına kadar. Çünkü 30 yaşında bir kere daha kabuk değiştireceksin değerli ıstakoz. O kabuk da evlenmeye yönelik bir kabuk olacak. Herkes evlenmek zorunda değil, evlenmeyebilirsin. Ama eğer ki yarın ertesi gün bir çocuğa anne ya da baba olacaksan, daha güçlü, daha karizmatik, daha başka insanların da sorumluluğunu alacak, en azından bir çocuğun sorumluluğunu alacak kadar güçlü, donanımlı bir kabuğunun olması gerekiyor. Çünkü gün gelecek 2 kişi bir, hatta 3 kişi bir kabuğa sığmak zorunda kalacaksınız. İşte o gün isyan edemeyeceksin. Ve tabii ki final kabuğunsa 40'lı yaşlardan sonra oluşturursun ve artık sen osundur. Unutmayın ki her kabuk değişiminde birazcık canınız yanacak. Her kabuk değişiminde birazcık ortada kalacaksınız. İş hayatı için bu örneği vereyim. İş hayatındaki kabuk değişimi şudur. Bir yerde çalışırsın.
bir garanti maaş vardır. Ayda 3.000 lira. Ama sen hep şikayet edersin. Ayda 10.000 kazansam, 50.000 kazansam öyle güzel böyle güzel. Derler ki hadi istifa et git kendi işini kur. Çünkü o kabuğu bıraktığın anda aylık garanti bir geliri yok ya, yumuşaksın artık. İşte o geçiş süreci senin zayıflığındır. Yani diyelim ki BMW'ye biniyorsun, atıyorum Mercedes'e biniyorsun ve Mercedes'ten inip Ferrari'ye gidene kadar ki şartları biraz iyileştirdim. Arada yürüdüğün sürede hiç ilerlemediğin için şikayet ediyorsun. Risk işte o kabuktan çıkıp yenisini yapmakta zaten. Ama bazı insanlar başkalarının verdiği kabukları sever. Hazır verilen kabukları. Kapitalizm de bunu verir. Kapitalizm videosunu izlersiniz ne demek istediğimi anlamak için. Bazense anneniz, babanız, sevgiliniz birisi o kabuğu size giydirir. O kabuk üstünüzde kalır. Şimdi burada ikinci muhteşem, ben çok saygı duyuyorum bu canlıya. İkinci muhteşem canlıyla tanışıyoruz. Sadece 15 santim ve 50 gramlık ortalama tabi bir canlıyla. Bu canlı size neyi öğretecek biliyor musunuz? Hayat size vuracak, düşeceksiniz. Sonra kalkacaksınız ve öyle bir vuracaksınız ki bir daha size vurmayacak. Başka bir an yine düşersiniz ama öyle bir vuracaksınız ki 15 santimlik ve 50 gramlık mantis karidesi dünyanın en güçlü canlısı. Neden biliyor musunuz? Çünkü eğer ki rakibine vurursa şu an ekranda gördüğünüz gibi vuruyor. Ne olduğunu görüyor musunuz? Vurduğunun kabuğunu parçalıyor. Vurduğunun canını alıyor. Neden? Çünkü bir vuruşta tam 50 kilogramlık vuruyor. Yani 22 kalibrelik bir tüfek mermisinin etkisini yapıyor. Üstelik o kadar güçlü ki vurduğu darbeyi indirdiği anda darbenin geçtiği yani vücudunun etkilediği su buharlaşıyor. O kadar hızlı. Laboratuvar şartlarına ışık dahi çıkardığı görülmüş. Mantis karidesi öyle çılgın, manyak bir canlı ki vurduğu zaman yumruğunun, yani yumruk diyorum ben bunu, tabii ki yumruk değil yani dokungaçlarıyla vuruyor ama bu yumruğunun zümzüğünün geçtiği yerde oluşan hava boşluğu, bir suyu yarıp hava boşluğu oluşturuyor. Bunun emilmesi ikinci bir dalga vuruyor vurduğu şeye. Dolayısıyla vurdu mu indiriyor. İşte bu küçücük mantis karidesi diğer canlıların korkusu. Demek ki küçük olman, yeterince enerji biriktirdiysen başkalarını geri püskürtmeni engellemiyor. Peki size soruyorum. Siz hayat sizi indirdiğinde dönüp tekrardan vuracak gücünüz oluyor mu? Biriktirip bir kere de vurabiliyor musunuz? Üstelik mantis karidesleri iki farklı tipteler. Bir tanesi mızrakçı tipinde vuruyor, bir tanesi ezici tipte ve çekiç gibi vuruyor. Newcastle ve Cambridge üniversitelerinde bazı insanların tetrakromat olduğu tespit edilmiş. Genelde kadınlarda. Tetrakromat ne biliyor musunuz? Fazladan bir çeşit renk konisi, koni hücrelerine gözünde sahip olan. İnsanoğlu normalde 3 çeşittir. Ama bu özel insanlar 4 koniye sahip. Dolayısıyla yüzlerce daha fazla renk farkını görebiliyor. Ben bunu size niye anlattım biliyor musunuz? Bu çılgın mantis var ya, dövüşçü mantis. Tam 11 koni hücre çeşidine sahip. Yani bir de acayip renkli görüyor. Üstelik diyorlar ki laboratuvar ortamlarındaki analizde korkuyu bile renk olarak görebiliyor. Yani bir canlının etrafındaki duyguların, elektriğin, renginin değişmesini dahi görebiliyor. Peki size soruyorum. Siz bir mantis karidesi misiniz? Şaka yapmıyorum. Bu küçücük 15 santimlik şey dünyaya meydan okuyor ya. Hayatta böyle insanlar görürsünüz. Yani boyla alakalı bir şey söylemiyorum. Kendisi hayata tutunmak için elinden geleni yapıyordur. Hemen örnek vereceğim. İsim vermeyeceğim. Geçen hafta doğudan bir kardeşim geldi. Doğuda bir ilde yaşıyor ve doğuda yaşadığı, doğduğu ili Türkiye'nin batısındaki bazı cahiller siz öylesiniz, böylesiniz diye kötülüyor. Bu kardeşim orada bir köyde doğuyor. Ve o köyde hem terör tehdidi var, hem bir yandan terörle ordumuz savaşıyor ve evlerinin yakınlarına bombalar vesaire düşerek üniversite sınavına hazırlanmış. Bu kardeşim üniversite sınavını kazanıp İstanbul'da harika bir üniversitede harika bir bölüm okuyor. İşte ben bu kardeşimi burada yürekten selamlıyorum. Benim için mantis karidesi olur. Hayat ona şartları doğru sağlamadı diye oturup ağlamamış. Türkiye'de ilk 7.000'e giriyorsa ve dershane falan da yok.
Hayat bu şartların, bu videoyu çekmemin tek sebebi kendisidir. Alnından öpüyorum. Kendisi kendisini çok iyi biliyor. İsim de vermeyeceğim, il de söylemeyeceğim. Kimseyi rencide etmek istemiyorum. Ama oradan aynen benim kendi hikayemde de bu vardır ama ben Elazığ'dan çıktım. Daha avantajlıydım. O daha da doğusundan geliyor. O mantis karidesi kardeşim çıkıp İstanbul'da şimdi tutulmuş ve okuyor ya, alnından öperim. Çok başarılı, çok kaliteli bir insan olacak. Şimdi size soruyorum. Hayatınızda mantis karides kadar bir başarınız var mı? Bir istakoz gibi kabuğunuzu değiştirip riske girebiliyor musunuz? Lütfen aşağıya yazar mısınız? Siz nesiniz? Kendinizi gerçekten hangi canlıya benzetiyorsunuz? Ben Öykü Tatar. Umarım kabuğunuzu kırarsınız. Umarım kabuğunuzdan çıkıp yeni bir kabuk edinirsiniz. Umarım o kabuk en az 2 kişilik olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.